LED kullanarak enerji üretmek mümkün mü? Aslında bu teorik olarak mümkün. Fakat nasıl oluyor? İsterseniz öncelikle LED kullanarak nasıl enerji ürettiğimizin mantığına bakalım. Ardından da 100 adet LED kullanarak ne kadar enerji üretebileceğimize bakalım. Hadi isterseniz videomuza başlayalım. İsterseniz öncelikle LED kullanarak nasıl enerji ürettiğimizin mantığına bakalım. Şimdi bizim LED dediğimiz şey aslında ışık saçan diyottur. Işık saçan diyot nasıl ışık saçıyor? Biz LED enerji verdiğimiz zaman içeride elektrik tamamlanarak ortadaki boşluğu dolduruyor ve bu boşluktan da fotonlar yani ışıklar elde ediliyor. Fakat biz nasıl enerji üreteceğiz diye soracak olursanız, enerji üretirken biz bu boşluğu kullanarak ışık vermek yerine yüklenen ışığı enerjiye dönüştüreceğiz. Yani tam tersi işlemi uygulamış olacağız. Ve bu sayede de fotonları alıp enerjiye dönüştürerek ışık ile LED kullanarak ışık ile enerji üretmiş olacağız teknik olarak. Şimdi 100 adet LED kullanarak ne kadar enerji üretebiliriz diye soracak olursak, öncelikle her bir LED farklı enerji veriyor aslında. Bu LED'lerin en başına gelen sarı LED. Şimdi sarı LED en çok enerji verdiği için farklı renklerdeki LED'lerin ne kadar enerji verebildiğini ölçelim. Ardından da 100 adet LED'i bağlayarak, birbirine bağlayarak sonucunda ne kadar çıkış alabildiğimize bakalım. Ve bu aldığımız çıkışı LED'ler bildiğimiz üzere çok düşük miliamperlerde, daha doğrusu nanoamperlerde bile çıkış verebilir. Biz bu küçük enerjiyi bir kondansatör aracılığıyla depolayıp yeni bir LED yakmak veya sonucunda ne kadar enerji üretebiliriz bunu test edelim isterseniz. Hadi masamıza geçelim, LED'lerimizi ölçelim ve videomuza başlayalım. Evet, şu an gördüğünüz üzere masamıza geçmiş bulunmaktayız. Burada görmüş olduğunuz üzere 5 çeşit LED'imiz var. Şimdi biz bu 5 çeşit LED'in verilmiş en yüksek verebilecek olacağı voltaj değerlerini ölçeceğiz. Ve bunlardan biz buna göre bir planlama yapıp breadboard'umuza yüzlerimizi dizeceğiz. Sonunda da ne kadar elektrik alabildiğimizi anlayacağız aslında. Şimdi isterseniz bu ledlerin ne kadar voltaj verebildiğini teker teker ışığa maruz bırakarak test edelim. Evet, görmüş olduğunuz üzere 2 tane krokodil kablo aldım. Şimdi multimetremin de problarını çıkartıyorum. Ardından multimetremi voltaj konumuna getirip buraya bırakıyorum. Şimdi ben burada bunu yüksek bir ışığa maruz bırakamayacağım için ledlere. Burada bir ışık kaynağım var şu yukarıda. Şimdi ben oradaki ışık kaynağını maruz bırakarak size de multimetredeki verebildiği değerleri göstererek test edeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz üzere elimde lacivert bir led var. Şimdi lacivert ledimi bacaklarına krokodil kabloma bağlıyorum. Krokodil kablonun proplarını ise multimetrenin proplarına bağlıyorum. Evet, şu an gördüğünüz üzere multimetrem burada. Şimdi ben bu LED'i ışığa maruz bıraktığım zaman bu multimetremde bir değer okuyabilirim. Şu an tam ışığa maruz bıraktığım zaman gördüğünüz üzere 2.18-2.19 voltajı elde edebiliyorum. Bu değerlerde voltajı elde edebiliyorum. 2.23'e yükseldim bakın. Fakat biz bunu normal bir ışığa maruz bırakırsak ne kadar voltaj alabiliriz diye ölçmemiz gerekirse, aslında lacivert ledde fazla voltaj alacağını sanmıyorum. Normal bir ışıkta ortalama yarım volt alabiliyoruz. Şimdi bunu tam tersini yaparsak size birazcık daha yüksek bir değer göstermek için normal ışıkta sarı ledim var. Sarı led benim tahminimce renginden de içindeki maddelerden de dolayı daha yüksek bir voltaj verecektir düşük ışıkta. Hemen test edelim bunu. Led bozuk olursa da gördüğünüz üzere belli bir voltaj veremiyor. Evet, farklı bir sarı led çıkardım. Şimdi gördüğünüz üzere bu sarı ledimi de takıyorum buraya. Evet, bu sarı ledimi de taktım krokodil problarına. Gördüğünüz gibi sarı lede şu an herhangi bir ışığa maruz bırakmıyorum fazla. Ama gördüğünüz üzere 0.14 volt gibi değerler elde edebiliyor. Yani dediğim üzere sarı led daha düşük ışıkta daha yüksek değerler elde edebiliyor. Şimdi ben bunu birazcık da ışığa yaklaştırıyorum. Az önceki lacivert kadar tutuyorum. Laciverti az ışığa maruz bıraktım dediğim gibi. 1.3 volt verebiliyor lacivertin yarım volt verebildiği yerde. Şimdi ben bunu tamamen ışığın önüne koyduğum zaman ise 1.5 volt verebiliyor. Eşik değeri, maksimum eşik değeri her ne kadar lacivertten yüksek olsa bile düşük ışıkta verebildiği voltaj laciverte göre çok daha yüksek aslında. Şimdi hemen yeşil ledle bunu test edelim yeniden. Şimdi yeşil led de tahmin ettiğim gibi düşük ışıkta fazla voltaj veremiyor. Laciverte göre bir tık daha iyi ama. Şimdi laciverti yine aynı konuma getiriyorum.
Şu an lacivertin olduğu konumda 0.1 volta yakın bir değer veriyor. Yeşil led gördüğünüz üzere düşük ışıkta çok daha az bir değer veriyor. Yüksek ışıkta da o kadar yüksek bir değer veremiyor aslında. Yarım volt falan verebiliyor. Son olarak kırmızı ve beyaz şeffaf ledlerimiz kaldı. Şeffaf ledi bağladığım zaman gördüğünüz üzere elimde bir tane şeffaf led var. Şeffaf ledin bacaklarını açtım. Şeffaf ledimi bağlıyorum. Evet, şu an gördüğünüz gibi krokodillerime şeffaf led bağlı. Bunu ışığa yaklaştırdığım zaman yine laciverte yakın bir değer veriyor aslında bize. Tam ışığa maruz bıraktığım zaman ise 1.20'leri çıkıyor. Peki normal bu ışıkta 0.4 volt verebiliyor. Son olarak kırmızı ledimiz kaldı. Kırmızı ledimizi de hemen test edelim. Bu test kısmı biraz uzun oldu ama umarım sıkıcı olmamıştır. Hemen bunu da test ediyorum gördüğünüz üzere. Bunu da krokodillerime bağladım. Gördüğünüz gibi kırmızı ledim bağlı. Kırmızı ledi normal ışığa maruz bıraktığım zaman 0.10 volt gibi bir değer elde edebiliyoruz. Lacivert de aynı yere bıraktığım zaman ise lacivertten bir tık daha yüksek değerler elde edebiliyoruz. Tam ışığa maruz bıraktığım zaman 1.30'u gördük orada. Aynen 1.41. Şimdi bizim burada 100 tane led kullanmamız mantıklı olacak mıdır? Aslında pek verimli olacağını sanmıyorum. Bunun yerine sadece sarı led kullanarak daha yüksek değerler elde edebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü sarı led düşük ışıkta daha yüksek değerler verebiliyor. Bu sayede de daha verimli olacağını düşünüyorum. Şimdilik önce bir sarı led deneyelim. Ardından 100 ledimizde bağlayarak test edelim isterseniz. Şimdi 10 veya 20 adet sarı led olması lazım. Şimdi ben bu sarı ledleri birbirine paralel bir şekilde bağlayarak daha yüksek akım değerleri elde edeceğim. Ve bunun sonucunda da bir kondansatörde bu enerjiyi depolayarak herhangi bir cihaz çalıştırmayı deneyeceğim. Hadi isterseniz ben bunları hemen bir breadboard üzerinde birleştireyim. Evet, şu an görmüş olduğunuz üzere 18 adet ledi paralel bir şekilde bağladım. 2 tane led eksik çıktı, herhalde ikisini yaktığım için onları bağlayamadım. Şimdi biz bu ledlerin verebildiği voltaj değerini ölçmemiz gerekirse yeniden multimetremi voltaj konumundayken alıyorum. Yeniden kırmızı kablolarına ledimin jumper'la çıkış almış olduğum breadboard'a bağlıyorum. Evet, şu an gördüğünüz üzere hatta multimetreye bölüyorum. Evet, şu an krokodil kablolarımı bağladım. Multimetremin proplarını bu krokodil kablolarımı bağlıyorum. Ne kadar çıkış alabildiğimi ölçmek için. Şu an herhangi bir ışığa maruz bırakmamama 0.89 voltu burada görebiliyoruz. Şimdi birazcık ben bunu ışığa maruz bıraktığım zaman 1.20 voltları gördük şu an. Şu an ışığa çok uzak olmama rağmen biz bu voltajları görebiliyoruz. Şimdi fakat ben bu breadboard'a bir adet kondansatör bağlarsam, evet, elimde şu an gördüğünüz üzere 220 mikrofarad bir tane kondansatörüm var. Şimdi ben bu kondansatörü bağlayacak olursam, şu an bu kondansatörü ben breadboard'uma bağlıyorum. Evet. Oturtabilirsem eğer. Evet, oturttum. Gördüğünüz gibi voltaj değerleri düşmeye başladı. Eğer oturtabildiysem. Farklı bir kondansatör deneyelim. Evet, şu an görmüş olduğunuz üzere ekranımızda, multimetremizin ekranında 0.80 voltlara yakın değerleri okuyabiliyoruz ışığa uzak olduğumuz halde. Fakat ben buna bir tane atıyorum 10 mikrofaradlık bir tane kondansatör bağlayacağım şu an. Evet, bir tane 10 mikrofaradlık kondansatörümü buraya bağladığım anda gördüğünüz gibi voltajımız yarım volta düştü burada. Evet, şimdi gördüğünüz üzere kondansatörüm şu an şarj oluyor. Birazcık ışığa yaklaştırdım. Daha hızlı şarj olmaya başladı. Birazcık şarj olsun. Evet, ışığa maruz bırakarak birazcık kondansatörümü ledlerle şarj etmeye denedim. 1 volta ulaşmış olduk şimdi burada. Şimdi biz bu kondansatörle çok mantıklı bir şey denemek var aklımda. Bir adet mini DC deney motoru çalıştırmaya deneyeceğim şu an.
Çok bir anlığına bile böyle tız yaparsa bilelim ki enerji depolanmış. Dinliyorum, şimdi bir anda voltaj sıfıra düşecek. Gördüğünüz gibi bağlar bağlamaz hemen voltajımız sıfıra düştü. Çektim şu an. Şu an kondansatör direkt sıfırdan şarj ediyor. Bakın size enteresan bir şey daha göstereyim. Şu an kondansatörü çıkardığım anda bir anda voltajımız çok yükselecek büyük ihtimalle. Evet, çıkardım. Şu an şarj ettiği bir şey olmadığı için yük şu an boşta. O yüzden de yüksek bir voltaj elde edebiliyoruz burada. Şimdi ben buna birazcık daha büyük bir kondansatör bağlayacağım ve şarj olmasını bekleyeceğim. Evet, şu an çok daha mantıklı bir şey buldum. 680 mikrofarad. Evet, şu an bağladım ve voltajımız 0.17'ye düştü. Ben bunu birazcık ışığa yakınlaştırayım. Ve bunu şarj olmaya bırakalım yaklaşık birkaç dakika. Evet, kondansatörü değiştirdim. Farklı bir kondansatör taktım. 47 mikrofarad gücünde. Şimdi bu kondansatörle yeniden motor çalıştırmaya deneyeceğim. Çok mantıksız bir şey benim bu yaptığım şey aslında. Çünkü motor bu ledin üretebildiği enerjiden çok daha yüksek bir değer çekiyor. Çalıştı herhalde. Bir tık etti diye duydum ben. Şimdi bunun yerine bağlayabileceğimiz farklı bir şey olarak. Bu arada görmüş olduğunuz üzere buradaki kondansatör enerjisi gitgide azalıyor. Çünkü bir yandan da bu ledler enerji üretirken daha çok enerji tüketmeye çalışıyorlar. Yani ışık üretmeye çalışıyorlar. Bu yüzden de kondansatördeki enerji şarj olurken diğer yandan da boşalıyor. Şimdi ben buna normalde bir diyot bağlarsam kondansatördeki enerji boşalmayacaktır aslında. Ledler enerji çekmediği için kendi boşalması dışında. Fakat diyot bağladığım zaman da büyük bir voltaj düşümü elde edeceğimiz için pek mantık olmayacaktır. Eğer diyot ile nasıl voltaj düşümü elde ettiğimizi merak ediyorsanız da bu karttaki videodan ulaşabilirsiniz o videoya. Şimdi bu videoyu 100 tane led bağlayarak devam etmek istiyorum. Hadi 100 tane led bağlayıp geliyorum. Evet, şu an 100 tane led'i bağlamadım fakat 57 tane led bağladım buraya. Ve garip bir şekilde üzerine çok az bir ışık düşüyor olmasına rağmen yaklaşık olarak 1.1 volt elde edebiliyoruz. Üzerine gördüğünüz gibi çok az bir ışık düşüyor. Ve biz bu ışığın miktarını çoğalttığımız anda gördüğünüz gibi 1.5 volta kadar çıkabiliyoruz aslında biz burada. Hatta bu enerjiyi bu ledlerden üretimini kanıtlamak için isterseniz bakın önüne elimi koyduğum zaman ışık gelmediği için voltaj çok düşüyor veya ışığı azalttığım zaman böyle gördüğünüz gibi voltajımız düşüyor. Şimdi aslında bir tane kondansatör koyarak bu enerjiyi depolayacağım ve bu sefer gerçekten motor çalıştırabiliyor muyuz bunu deneyeceğim. Şu an bu seferlik 680 mikrofarad bir tane kondansatör takacağım buraya, netlediği ama netlesin bir. Evet, gördüğünüz üzere 680 mikrofarad. Hemen bunu bağlayalım. Evet, şu an gördüğünüz üzere kondansatörü bağladım. Şarj olduğu için çok voltaj düştü. Şimdi kablo bağlı mı diye şöyle bir kontrol edelim. Işığa yaklaştırarak. Gerçekten şarj ediyormuş şu an. Eğer edemeyecek kadar büyürse kondansatörün değerini birazcık daha düşürebiliriz. Evet, çok aşırı yavaş bir şekilde şarj ediyor. Ve de bu arada üzerinde yaklaşık 2 tane led çıkardığım için led sayımız 54'e düştü. Bu yüzden de birazcık daha yavaş şarj edebilir. Yani bence fazla etkileyeceğini düşünmüyorum fakat yine de bu bilgiyi vermek istedim. Evet, yaklaşık olarak yarım volt şarj ettim ben şu an bu kondansatörü. Şu an voltaj göstermiyor herhalde kablo oynadığı için. Bir motor çalıştırmaya deneyeceğim şu an. Kondansatördeki enerjiyi kısa devre ettim ve boşaldı diye düşünüyorum. Çünkü krokodillerin ağzı açık olduğu için böyle kısa devre olduğunu düşünüyorum. O yüzden de herhalde kondansatörümüzdeki enerji boşaldı. Fakat sizin videoda kayıtlarında da görmüş olduğunuz üzere yaklaşık yarım volta kadar kondansatörümüzü şarj edebildik.
Az önce garip bir şey oldu. Herhalde ben bu jumperlardan dolayı tam elektriği ölçemedim. Fakat kondansatörü sizin görüntülerde görmüş olduğunuz üzere motora değdirdiğim zaman minik bir tıklama oldu aslında. Görünmemiş de olabilir ama motorun bobinle içine bir mıknatıslanma oldu diye düşünüyorum. Elektromanyetisi oldu yani. Şimdi bir daha şu jumperları düzeltmek istiyorum. Evet, az önce minik bir temassızlıktan dolayı bu ledleri sökmek zorunda kaldım. Zaten benim tahminimce, düşüncelerimce daha doğrusu en çok elektrik üretenler sarı ledler. O yüzden sarı ledlerin kalması bence yeterli olacaktır. Az önce zaten 50 ledle de denedik. Gördüğünüz üzere kondansatörle şarj etmeyi başardık. Her ne kadar az bile olsa. Ve bir motorun içindeki bir motora elektromanyetize etmeyi başardık aslında. Yani bu da bizim için büyük bir başarı. Yani aslında buradaki amaç bir yandan da yenilenebilir enerjiyi desteklemek. Yani kendi elimizde minik bir deney yaparak bunu başarabiliyorsak neler başarabiliriz yenilenebilir enerjiyle. Ve de elimizde kullanmış olduğumuz bu minik ledlerin böyle bir özelliği olduğunu, enerji üretebildiğini, ne kadar enerji tükettiği gibi de bir yandan da bize enerji sağlayabildiğini göstermekte. Umarım keyifli ve bilgili bir video olmuştur. Size yeni şeyler katabilmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek vermek isterseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoma like atabilirsiniz veya yorum yapabilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için sizlere yeniden teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere.